Herkese yeniden merhabalar. Bugün güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Şöyle sesini de duydunuz. Çıtır çıtır lezzetli güzel bir tatlı tarifi vereceğim. Elektrik olmadığında veya fırın kullanmak istemediğinizde bu şahane tatlıyı mutlaka yapın. 2 su bardağı suyu tavaya aktardım. Üzerine yarım çay bardağı şekeri ekliyorum. Bir cimcik de tuz ekledim ve karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra içine 50 gram tereyağı koyuyoruz. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağını karıştırıyorum. Bu arada suyumun fokurdamasını bekliyorum. Su fokurduyor ve tereyağım da eridi. Üzerine 2 su bardağı un ilave ediyorum ve 1 paket vanilin ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Unum iyice hamur hale gelene kadar karıştırıyorum. Toplamda 1-1,5 dakika sürüyor. Çok fazla uzun sürmüyor. Çok yüksek ateşte değil, orta harlı ateşte unumu bu suyla beraber ocak başında kavuruyorum. Bu işlem tatlımızın daha çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu hamuru şeker koymasanız bununla poğaça da yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Öyle bir tarifim de var. O da çok güzel, çok lezzetli oluyor. Onu da izleyebilirsiniz. Bu aşamaları çok atlamadan size göstermek istedim. Unu nasıl yedirdiğimi, nasıl karıştırdığımı. Bu işlemi kaşıkla yaparsanız daha kolay olur. Spatula biraz yumuşak olduğu için karıştırması da zor oluyor. Elektrik olmadığında veya elektrik kullanmak istemediğinizde, tasarruf etmek istediğinizde ocak başında daha kolay olabilir sizin için. Ve çok lezzetli, çok bilindik bir tatlı bu arkadaşlar. Ayrıca bu İspanyol tatlısı olan meşhur churros tatlısı. İsterseniz yumurtasız da yapabilirsiniz. Hamurumu toparladıktan sonra böyle kaba aktardım. Soğumasını bekliyorum. Eğer yumurtasız yapmak isterseniz böyle sıcak sıcak sıkma torbasına koyup sıkabilirsiniz. Bu halde daha yumuşak olduğu için rahatlıkla sıkabilirsiniz. Soğuduktan sonra yumurta eklememiz gerekiyor. Şimdi hamurum soğuduktan sonra ben yumurta ekliyorum. 2 adet yumurta ekliyorum. Yani hem yumurtalı olur hem yumurtasız olur. İki şekilde de olur. Tercih sizin. Yumurta seviyorsanız yumurtalı yapın. Ya sevmiyorsanız da yumurtasız yapın. Sıcak sıcak sıkarak kızartabilirsiniz. Şimdi ben yumurtaları ekledikten sonra spatula yardımıyla iyice hamuruma yediriyorum yumurtaları. Yumuşayana kadar bütün yumurtayı yediriyorum. Yumuşak bir hamur elde ediyorum. Daha sonra sıkma torbasına koyacağım. Bakın bu şekilde yumuşadı. 2 yumurta yeterli geldi. İyice toparladıktan sonra sıkma torbama aktarıyorum. Bir bardak aldım. İçine sıkma torbasını koydum. Ve hamurumu içine koyuyorum. Sıkma torbamı doldurdum hamurumu. Şimdi artık sıkmaya hazır. Şöyle kesme tahtanın üzerine sıkıyorum ki alması kolay olsun. Varsa hamur matın üzerine veya yağlı kağıdın üzerine sıkarsanız alması daha kolay olacak. İster uzun uzun yapın, ister bu şekil benim gibi halka şeklinde yapabilirsiniz. Ben bugün halka yapacağım. Daha önce yaptığımda uzun uzun yapmıştım. Bir iki tane de uzun yapacağım. Size göstereceğim onun da nasıl olduğunu. İki şekli de şekli önemli değil arkadaşlar. Önemli olan lezzetlidir. Lezzetli kıvamı güzel olması önemlidir. İki şekilde de yapılıyor. Şimdi bütün bu hamurumu bu şekilde ben sıkıyorum halka şeklinde. Uçlarını iyi birleştiriyoruz. Çünkü onlar hamuru kızartırken uçları açılıyor. Uçlarını iyi sıkmak gerekiyor. Bütün hamurumu bu şekilde sıktım. Yağımı ocağa aldım. Yağım ısındıktan sonra böyle bir parça içine attım. Sıcaklığını kontrol ediyoruz. Bu şekilde eğer
hamurumuz içinde dönüyorsa, o küçük hamur içinde dönüyorsa yağımızın kızgınlığı yeterli demektir. Ve içine tatlılarımızı atıyoruz artık. Bakın bir tane açıldı arkadaşlar. Eğer iyice sıkmasak uçları açılıyor. Çevrilenleri ters çeviriyorum. Diğer taraflarını da çeviriyoruz. Çok kısık ateşte pişirmiyoruz ki yağ çekmemesi için. Kesinlikle benim tatlım sıfır yağ çekti arkadaşlar. Koyduğum kadar yağ oldu. Hemen yanıma süzgeç aldım. Kızaranları çıkarıyorum. Ve diğer tatlılarımızı da aktarıyoruz. Hemen bakın şöyle 2 tane de uzunlarından yaptım. Yani dediğim gibi şekli çok önemli değil. İki şekilde de yapılıyor. Ve diğer tatlılarımı da atıyorum. İçine uçlarını sıkarak atıyorum. Bu sefer açılmasınlar diye. İyice sıkıyorum ve içine atıyorum. Tatlımız pişerken diğer tarafta bir toz hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı şekere 2 çay kaşığı tarçın ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu toz karışım tamamen isteğe bağlı. Birazını buna bulayacağım. Bu toz karışıma bulayacağım. Birazını da sade bırakacağım. Çikolataya bulayacağız. O şekilde yiyeceğiz. Tamamen tercih size kalmış. Eğer şekere bulayacaksanız sıcak sıcak koyun içine ki şeker yapışsın. Şeker ve tarçın sonradan eğer soğuduktan sonra koyarsanız çok yapışmıyor ve dökülmeler oluyor. Hemen süzdükten sonra böyle şekere buluyorum ve kenara alıyorum. Tatlımın hepsini hazırladım. Birazını sade bıraktım. Ortasına da çikolata koydum. Dileyen çikolataya batırır. Dileyen de tarçınlı olanından yer. Gerçekten çıtır çıtır çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bunlar sade olanlar. Diğerleri de tarçınlı olanlar. Şöyle sesi duydunuz. Çıtır çıtır çok lezzetli, çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.